past 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set the rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours. Aynen. Flip it over your head, attach the strap, and tighten it. Ne kadar uçtuk şimdi? 8,5 saat. 8,5 saat uçtuk şu anda. Sistem artık. Dubai'de de böyle. Connected flight istiyor buna da bagajları göstermiyor hiç. Değil mi? Tanklar şurada bir yerde böyle. Arrivals diyor 1 numara. Evet şimdi şöyle yapayım. Evet şimdi pasaport kontrolünden geçtik. Normalde bloklarda hep yazmışlar böyle işte uçuş bilgilerini, yani dönüş tarihini de, dönüş biletini de görmek istediklerini yazmışlar. Aynı zamanda otel rezervasyonunu görmek istediklerini yazmışlar ama biz de direkt normal sadece parmak izi aldırdı. Türk pasaportumuzu verdik. Hemen çok hızlı bir şekilde aynen içeri giriş yaptık. Yani gayet rahattı. Bakalım şimdi bagaj alacağız. Evet, bu kesinlikle bizim. Süper. Yalnız biz var ya gerçekten bence 20 günlük bir seyahat için gayet iyi, yani az almışız hayatım. Bunu kabul etmek gerekiyor. Yani yazlık yer alınca kolay oluyor. Evet, doğru. Yani elbiseler hep böyle tişört, şort. Kışlık bavul birazcık yorucu oluyor. Evet. Kazaklar, şeyler. Evet, şimdi hem toplu taşımaların, yani metronun, trenin hem de taksilerin bulunduğu alana gidiyoruz. Kalacağımız yere hem metro ile hem de taksiyle aşağı yukarı 1 saatte varılıyor. Bolt'tan bir fiyat baktık. Aşağı yukarı böyle 300 baht gibi gösteriyor. Şimdi taksicilerle pazarlık yapıp 300 bahta ikna edip o fiyata götürmelerini isteyeceğiz bizi. Birazcık yorulduğumu hissediyorum ama. Chinatown'a gidiyoruz.
Chinatown'a geldik. Nereye bakacağımızı şaşırdık resmen. Tam olarak öyle bir yer. Hangi yemeğe, hangi standa, hangi restorana, hangi işte kavrulmuş bilmem neye. Abi çok iyi ya. Burası asıl ünlü yeri. Galiba. Hep bunun fotoğrafını gösteriyorlar çünkü. Burada ışık diye bir şey yok. Arabaların önüne atlıyorsunuz. O şekilde devam ediyorsunuz. Ya yemekler inanılmaz güzel gözüküyor bu arada. Biraz böyle baktık sağlı sollu. Mekanlar da çok temiz duruyor. Hani ilk başta yer miyiz yemez miyiz diye düşünüyorduk ama ben şahsım adına söyleyeyim, yerim yani. Sokak satıcılarınkiler birazcık tehlikeli olabilir. Evet, sokak satıcıları bir tık Şeyden dükkan içinde yapanlar evet, onlar bakımlı gözüküyor diğerlerine. evet. Hello. Bò chicken vegetarian seafood Thai food. Bò chicken seafood Thai food very good. Để cháu này. Evet, ilk pad thai'mizi söyledik. Apo tavuklu söyledi. Bu arada tatlı tuzlu karışık bu ya. Gerçekten bu. Tamam işte canım, bu Asya yemeklerinin klasik durumu yani. Bunlar da var içinde. Benimkisi de karidesli. Ortam inanılmaz tatlı bu arada. Gerçekten çok güzel. Sorry. 这不就是蝎子吗？蜈蚣啊。它是一个吗？是啊。 Insect, insect, cricket, cocoon, the ship. Yer miydik? Mümkün değil. Birkaç gün daha vakit geçirelim de sonra görünen ben. Yani burada hakikaten böyle sokakta dolaşırken sürekli etrafınızda bir şeyler oluyor. Sürekli bir satıcılar var. Her adımda bir aksiyon var. Yeni standlar var. Bir saniye şunu şöyle vereyim. Her adımda bir aksiyon var. Yani bu çok klasik zaten. Hani Bangkok videolarından herkes görüyordu. Hepimiz görüyorduk, ediyorduk ama hani çok normal geliyordu. Ama burada olup yaşamak çok farklı bir şeymiş. Nereye bakacağını şaşırıyor insan. Ne alacağını şaşırıyor. Ya bunu yiyebilir miyim falan diye düşünürken bir başka bir şeye geçiyorsun. Onu yiyebilir miyim diye bir kafanda soru işaretleri oluşuyor. Ama denemek de istiyorsun aynı zamanda. Yani aşırı keyifli şu anda. İlk pad thai'mizi yedik bu arada. Pad thai değil mi ismi? Bu az önce Chinatown'da ilk pad thai'mizi yedik. Apo tavuklu söyledi. Ben de neyi söyledim? Shrimps'in şeyini. Ben de karidesli söyledim. Ama Apo beğenmedi. Benim tam beklediğim gibiydi. Yani böyle wow denilecek bir şey değil ama asla yenilecek bir şey de değil. Hani muhtemelen hani mecbur kalırsam ya da mecbur kalırsam değil de seçenek olmadığı takdirde birkaç kez daha yerim yani. Ama Apo'nun çok hoşuna gitmedi. Bizim de damak tadımızdan zaten çok farklı buranın özellikle Tayland şeyleri, damak tatları. Biz normalde böyle işte Asya kültürünün yemeklerine çok aşinayız. Çok fazla Viyana'da da yiyoruz ama buradaki baharatlar bir tık farklı olabiliyor galiba. Zaten yemeği sipariş ederken de kadın sordu. Hani acılı mı istersiniz, acısız mı diye. Ben bir tık acılı istemiştim. Belki de o yüzden benimkisi daha güzeldi. Aslına bakarsanız buraya gelmeden önce izlediğim videolarda
gördüğüm kadarıyla yemekleri yememin mümkün olmadığını düşündüm. Yani yemem falan değil, böyle mümkün değil diye düşündüm ama buraya gelince bu lokal teyzelerin, ablaların gözünüzün önünde yapışını izlerken ya o kadar da böyle hani pis mi denir? Nasıl denir? Hijyen kurallarına uymadıklarını falan düşünmüyorsunuz yani. Gayet şeyler. Hepsi de yemem. Evet, çok enteresan şeyler yapanları da gördüm şu ara sokaklarda vesaire. Ya da işte kovanın içinden böyle ham maddelerini aldıkları, tavaya attıkları versiyonları gördüm ama yemek yediğimiz yerdeki bu Chinatown'un içindeki birkaç mekan ve yemek yediğimiz yer sokak lezzeti olmasına rağmen şeydi. Temizdi yani. Evet, mikrofonu taktım, umarım ses daha iyi geliyordur şu anda. Zaten hemen etrafından da göreceğiniz gibi böyle hemen sol tarafımızda böyle bir cadde akışı var. İşte hayat akıyor orada. Bulunduğumuz, yürüdüğümüz yerde de insanlar için böyle kolayca yürünebilir yollar yapmışlar, yani alan yapmışlar. Dediğim gibi şu anda açık konuşmak gerekirse akşam saatleri olunca Bangkok bana birazcık daha pozitif gelmeye başladı. Gündüz çünkü çok sıcaktı. Yani havalimanından indiğimiz gibi böyle bir aslına bakarsanız 26-27 dereceydi. Ama hani şu tabir vardır ya bizim Antalya'da, sıcak değil de çok nem diye, tam olarak öyle bir şey yaşadık yani. Akşam olunca birazcık daha hareketlenmeye başladı sokaklar. Yani buraya gelmeden önce çok fazla şey okuduk. Hani Bangkok'a indiğinizde kokuya alışmanız gerekiyor. Yani çok ağır kokuyor demişlerdi. öyle de bir koku almadım gerçekten. Ya evet, ben de onu söyleyecektim şimdi. Hani açık konuşmak gerekirse dayanılmayacak şekilde bir koku olduğunu hayal etmiştim. Ama çok nadir ara yürürken kanalizasyon kokusu geliyor. Evet, bu gerçekten çok çirkin bir koku oluyor. Ama birkaç adımdan sonra o koku gidiyor. Bazı yerlerde demek ki kanalizasyon problemi daha yoğun. Bu arada çok sık yazmışlar, kesinlikle şebeke suyu içmeyin, yani çeşme suyu içmeyin diye. Muhtemelen buradakiler içiyorlar ama bizim bünyemiz tabii ki buna alışık olmadığı için biz sadece bu 7-Eleven'lardan çeşme suyu, 7-Eleven'lardan su alıyoruz. Şehrin her tarafında şöyle tuk-tuklar var. Biz daha henüz fiyat almadık, henüz ihtiyaç duymadık ama muhtemelen bunları da birkaç kere de olsa deneriz, bineriz diye düşünüyoruz. Hani taksi fiyatlarından bazen daha yüksek veriyorlar diye okumuştum. Öyle, aşırı keyifli. Ay, şurada akşam pazarı var galiba. Bir akşam pazarı yapalım o zaman. Şimdi Chinatown'un akşam marketine geldik. Yani akşam pazarı gibi bir yer burası. Daha önceki videolardan da görmüştük. Keyifli bir ortam, bayağı kalabalık. Yine her yerde yiyecek standları var. Yine kafanızın inanılmaz karıştığı, ne yesem, acaba nasıl yesem diye kendinizi sorguladığınız bir ortam. Evet, böcekçiye geldik. Envai çeşit böcekler. Bu da görünce aşırı şaşırdığım bir şey. Yani bambu suyunun içildiğini bilmiyordum. Şuradaki gördüklerinizi buradan geçiriyor ve orada su haline getiriyor. İçecek üretiyor. Evet, senin görüşlerini alalım şimdi. Hangi konuda? Yemek, Chinatown, otel ya da şuradaki ortopedik bir muayene mi? Fıtığı şu an ortopedik anlamda çözüyor galiba. Ya da boynunu yapıyor bak. Thank you. Wow. Çok iyi değil mi? Evet.
Bunu canlı olarak hiç gözlerimle böyle bir şey görmemiştim. Evet. Çok ilginç. Adam yatmış oraya, bildiğin evet fıtık bölgesini belki de. Muhtemelen yani bende olduğundan dolayı. Ya da dikkatim oraya çekiyor olabilir. Evet. O tokmakla bildiğin fıtığı yerine yerleştiriyor. adam kalkmadı henüz ama yani onu bilmiyorum yani. Evet, şu anda bir tuk-tuk'a bindik. Bangkok'a geldiğimizden beri ilk defa tuk-tuk'a bindik. Normal şartlarda en az taksiciler kadar ya da taksicilerden daha yüksek fiyat verdiklerini söylüyorlar. Hakikaten doğruymuş. Yani taksilerden ne fiyat aldıysak aynısını onlar veriyor. Birazcık pazarlık yaparak bu Chinatown'un oradan, beni odaklamıyor şu anda. Chinatown'un oradan Koh San Road'a 150 bahta, yani 150 liraya anlaştık. Bakalım. Şimdi yoldayız ama yol gerçekten çok kalabalık. Bulunduğumuz bölgeden gitmek istediğimiz yer yaklaşık 20 dakika. O yüzden bence makul bir fiyat. Ama bugün havalimanından neydi onun adı? Havalimanından 300-400 bahta geldik değil mi şeye? Evet. 350-366 yazıyordu ama yani. Evet. Yani 100 bahta Bolt yazıyor ama bu adamlarda evet yani Bolt'la rakip olamayacakları için doğal olarak 200 bahttan başlatıyor fiyatı. 150 baht, yani 150 bahta inmesi mantıklı. Yani pazarlık yapılabilir bir seviye ancak orası. Evet. Yani 100 bahta kadar inip de Bolt'la rakip olacak bir durumda değiller gibime geldi. Bolt'un fiyatları çok uygun. Gerçekten çok uygun ama bekleme süreleri uzun arkadaşlar. Ve Bangkok'un içindeyken, yani Bangkok dışındayken ne olur? Yani Bolt var mı yok mu henüz bilmiyorum da. Ama Bangkok'un içindeyken Bolt'u herhangi bir durakta rahat bir 20-25 dakika bekliyorsunuz arkadaşlar. Belki sabah çok erken, gece çok geç vakitler onlar istisnalar. Ama hele ki bu Chinatown gibi bir yerde Bolt'un gelişi, rast gelişi olması lazım. Böyle 3-5 dakikada hemen önünüzde olması lazım. O ayrı mesele. Ama 20 dakika beklemektense tuk-tuk'a 50 baht fazla vermek gayet mantıklı. Burada inanılmaz bir taksi çılgınlığı var. Yani trafik zaten gerçekten en kolay taksiyle akıyor. Birçoğu zaten bunların motor taksi, anlayacağınız gibi. Herkes birisinin arkasına atlamış. O şekilde ilerliyor. Zaten tek başına yolculuk yapacaksanız bu motorları tercih etmeniz çok daha mantıklı. Yani tek başınıza geliyorsanız yani tuk-tuk'tan da hatta mantıklı çünkü trafik çok var. Yani sabah da böyleydi, akşam da böyle. Bu motorlar eminim ki hem taksiyle karşılaştırmıyorum zaten de Bolt'tan gideceği yere 10 dakika 15 dakika önce varacağına eminim yani motorların. Kural kaydı pek çünkü takmıyorlar onlar da. Kırmızı ışıkta geçeni de görüyorum. Evet. Yani yaya yolu geçidi vesaire onları zaten burada şey yapan pek yok. Ama tek başınızaysanız motor tercih edin. Hem de çok daha uygun zaten. Hatta biz bile düşündük yani yarın öbürsü gün işte 2 ayrı motor gene çağırırız. Çok acil böyle bir yerden bir yere hani burayı da sıkıştıralım araya illa gidelim diyeceğimiz bir yer olursa motoru tercih edeceğiz. Çünkü gerçekten gelişi hızlı, gidişi hızlı. İyi yani. Kesinlikle. Evet, şimdi de Koh San'a geldik. Koh San Road diye geçiyor burası. İsmini doğru telaffuz ediyor muyum bilmiyorum ama ne kadar yanlış olabilir ki. Burası böyle bayağı işte gençlerin eğlendiği, takıldığı hareketli bir yermiş. Saat akşamları 8 ile 12 arasında bayağı kalabalık ve gürültülü oluyormuş. Burada böyle barlar falan var. Birazcık işte eğlence mekanları var dediğim gibi. Seslerden de duyuyorsunuzdur zaten. Canlı müzikler var. Ve aynı zamanda da böyle tur şirketlerinin satış yaptığı standlar var. Biz böyle otel konaklamasına bakarken yani nerede tutalım diye bakarken Interrail grubuna sormuştum ve oradan çokça
bir tavsiye gelmişti. Hani bu bölge yakınlarında tut ama kesinlikle bu bölgenin içerisinden tutma yoksa gece mümkün değil uyuyamazsınız falan demişlerdi. Gayet keyifli, güzel gözüküyor. Birazcık böyle Fethiye Ölüdeniz'i andırdı bana. Evet. Baksana nasıl eğleniyorlar ailecek. Yani şöyle söyleyebilirim, Kosan Road bana hitap ediyor açıkçası. Ben beğendim. Evet, enerjik. Enerjik, gençler var ama aynı zamanda böyle yüksek yaş grupları da var değil mi? Aileler yani. Abi şu olay gerçekten çok iyi ya. Uzanıyorsun yorulduğunda. Göbeğin çıkıyor. Bak aşırı gürültülü tarafı da var ama böyle sakin kısmı da var. Beğendim bayağı. Her kafaya göre herkese hitap eden bir cadde yapmışlar. Aynen abi, işte olay şudur. Bak böyle sıralanmış herkes. Bildiğin masaj yaptırıyor. Hatta içeride kuaför salonu da var. Ne diyorlar masaj fiyatlarına? Sırt 200 baht, yarım saat sanırım. Thai masajı istersen bir saati 300 baht. Aslında fiyatlar fena değil mi bu arada? Myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set the rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true.